Görünüşte büyüleyici görünen, ama içinde tüyler ürpertici bir sır saklayan, biriyle karşılaştığınızı hayal edin. Onun gerçek niyetini ortaya çıkarmanın, elinizin altında olduğunu söylesem. Bu sırları açığa çıkarırken, sizi baştan sona büyüleyecek, sürükleyici bir yolculuğa hazır olun. Kötü bir insanla karşı karşıya olduğunuzun, 5 işareti, bunun ara sıra yaşanan, kötü bir günle ilgili olmadığı ya da yanlış anlama, manipülasyon, aldatma ve zararın gölgesinde, başarılı olanları belirlemekle ilgilidir. Eğer birinin eylemleri hakkında rahatsızlık duyduysanız, ilgi çekici ve söylemeniz gereken her şeyle, ilgileniyor gibi görünüyorsa, bu ilk karşılaşma, kendinizi değerli ve özel hissetmenize neden olabilir. Bu kişinin, görünürdeki nezaketinin bir kanıtıdır. Ancak bu büyüleyici dış görünüşün altında, daha kötü bir gerçeklik yatıyor olabilir. Hadi başlayalım. 1 numara. Cazibe maskesi. Genellikle kötü bir kişiyle karşı karşıya olduğunuzun, ilk işaretidir. Tılsım bir araçtır, kötü niyetleri olanlar için, bir sona varmak anlamına gelir. Mükemmel bir kılıf görevi görür ve bir güven cephesi inşa etmek için, başkalarını çekmelerine olanak tanır. Bu hafif cazibede yoldaşlık, gerçek bir sevginin ifadesi değil, manipüle etmek için hesaplanmış bir stratejidir. Bu maskeyi tanıyarak onu deşifre edin. Tutarlılığa dikkat edin. Size olan ilgileri devam ediyor mu, yoksa istediklerini elde ettikten sonra azalıyor mu? Özellikle kimsenin izlemediğini düşündüklerinde, başkalarına nasıl davrandıklarını gözlemleyin. Gerçekten büyüleyici bir kişi, izleyiciden bağımsız olarak, tavrını korur. Aksine kötü niyetli bir kişinin çekiciliği, artık etkilemeye ihtiyaç duymadığında veya hedeflerine ulaşıldığında kaybolur. Maskesinin kayması, zamanla kişinin gerçek niyetini açığa çıkarır. Daha ben merkezci bir konuşmaya veya, hatta doğrudan manipülasyona ve aldatmaya doğru, bir değişim olarak ortaya çıkabilir. Anahtar, içgüdülerinize güvenmektir. 2 numara. Empati yokluğu. Empati, bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneği, insani bağ ve şefkatin temel taşıdır. Birinin sevinci veya acısıyla empati kurmamızı sağlar, anlayış ve ilgi bağları yaratır, ancak empatinin tam olarak yokluğu, uğraştığınız göze çarpan bir işarettir. Kötü insan, başkalarının duyguları ve hakları olan bireyler olarak değil, kendi amaçları için kullanılacak araçlar olarak görürler. Empatinin yokluğu başkalarının duygusal durumlarını tanıma ve saygı göstermede başarısızlıktır. Bu eksiklik, diğerlerinden farklı olarak, çeşitli rahatsız edici davranışlarla kendini gösterir. Zararlı eylemlerden dolayı pişmanlık duymaz, başkalarının duyguları ve ihtiyaçlarına ilgisizdir. Kurbanlar genellikle duygusal ifadeleri göz ardı edildiğinden veya küçümsendiğinden dolayı, yanlış anlaşıldıklarını, değer verilmediğini ve izole edildiğini hissederler. Sizin ve diğerlerinizin, duygularınızı göz ardı eden veya geçersiz kılan davranış kalıplarını arayın. Empatiden yoksun biriyle etkileşim için stratejiler güçlü olmayı gerektirir. Duygusal olarak, bağlantı kuramamalarının sizin değerinizin veya duygularınızın geçerliliğinin bir yansıması olmadığını anlamak, çok önemlidir. Arkadaşlarınızdan veya profesyonellerden destek almak, empati eksikliği olan bir kişinin yansıtıcı olarak, sunamayacağı duygusal anlayış ve doğrulamayı sağlayabilir. Birisinin duygularınızı anlamadığını veya önemsemediğini hissettiğiniz zaman, düşünmeniz gereken sorular, bunlar olmalıdır. 1. Onlarla etkileşiminizi nasıl etkiledi? 2. Önemli düzeyde empati eksikliği gösteren biriyle uğraşırken, duygusal sağlığınızı korumanın bazı yolları nelerdir? Potansiyel olarak kötü niyetli bireylerin özelliklerini anlama yolculuğumuzda görüşlerinizi yorumlarda görmek isteriz. Empatinin yokluğu ileriye doğru giderken kritik bir tehlike işaretidir. 3 numara. Manipülasyon ustalığı. Kötü niyetleri olan kişiler, genellikle manipülasyonun incelikli sinsi sanatını uygularlar. Bu, bir başkasının algısını veya davranışını dürüst ikna yolu aracılığıyla, değiştirmek için tasarlanmış bir stratejidir. Aldatma, zorlama veya sömürü, manipülasyonla karşı karşıya kaldığınızda, bunu tanımak çok önemlidir.
Çünkü bu, ilişkilerinde kötü olarak kabul edilebilecek bireylerin temel bir özelliğidir. Manipülasyonun doğası, normal etkileşim kisvesi altında işler. Bu da onu özellikle tehlikeli hale getirebilir. Suçluluk duygusuna kapılma, kendinden şüphe duyma veya sahte çaresizlik uyandırmak için, sempati uyandırmak ve yardım etmek için harekete geçme, manipülatörün amacı her zaman aynıdır. Sizi onların ihtiyaçlarına veya arzularına hizmet etmeye yönlendirmek, çoğu zaman sizin zararınıza olmak üzere, manipülatif davranışlar sergilerler. Manipülasyonu tanımak, dikkat etmeyi gerektirir. Açık gizli manipülatörler, istediklerini elde etmek için, sıklıkla sempati veya yükümlülük duygularıyla oynayarak, duygusal kaldıraç kullanırlar. Aynı zamanda gerçekleri, kendi çıkarları doğrultusunda çarpıtabilirler. Kendilerini mağdur olarak gösterebilirler veya kanıtlarla karşı karşıya kaldıklarında bile, yanlış yapılanları inkar edebilirler. Diğer bir yaygın taktik ise tutarsızlıktır. Bir şey vaat edip, başka bir şey sunmak veya o anda kazanacaklarına göre, duruşlarını değiştirebilirler. Manipülasyona karşı koyma stratejileri, manipülasyona karşı güçlendirme farkındalığıyla başlar. İlk adım işaretleri, sonraki adım sınırları belirlemektir. Neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu, açıkça ve kesin bir şekilde iletin. Şüpheye düştüğünde bile, bu sınırlara sadık kalın. Son olarak, manipüle edildiğinizi hissettiğiniz bir durumu, hatırlayabilir misiniz? Hangi işaretleri fark ettiniz ve nasıl yanıt verdiniz? Manipülasyona karşı direncinizi güçlendirmek ve korumak için, bunun işaretlerini anlayıp tanıyarak, kendinizi daha iyi koruyabileceğinize odaklanın. 4 numara. Kontrol etme dürtüsü. Kontrol etme dürtüsü, kötü niyetli gerilimleri olan bireylerin, tanımlayıcı bir özelliğidir. Bu başkalarının hayatları üzerinde, hakimiyet kurma ihtiyacı olabilir. Kişisel seçimlerini dikte etmekten, kendi iradelerini başkalarına empoze etmeye kadar, çeşitli yönlerde tezahür eder. Bu kontrol edici davranışı anlamak ve tanımlamak, bu tür bireylerin ilişkilerde kontrolü anlamaları karşısında, kişinin özerkliğini ve refahını korumak için çok önemlidir. Bireyin derin güvensizlikleri ve korkuları, başkaları üzerinde kontrol kurarak, kendi kaygılarını ve çevrelerindeki dünyayla ilgili belirsizliklerini, yönetmeye çalışırlar. Ancak bu davranış hem sağlıksız hem de yıkıcıdır. Çünkü alıcı taraftakilerin bağımsızlığını ve özgüvenini zayıflatır. Kontrolün işaretleri davranışı açık veya gizli olabilir. Ne giyeceğinizi, kiminle zaman geçireceğinizi veya paranızı nasıl harcayacağınızı dikte etmeyi içerebilir. Aynı zamanda, kendinizi yetersiz ve bağımlı hissetmenize neden olan, sürekli bir eleştiri olarak da görünebilir. Kontrolcü bireyler, sıklıkla duygusal manipülasyon kullanırlar. İradelerini uygulamak için, suçluluk duygusuna kapılma veya gaz verme, sizi destek ağınızdan izole edebilir. Bu onların etkisine direnmenizi zorlaştırabilir. Kontrol edilmenin etkisi, bir başkasının kontrolü altında yaşamanın, derin psikolojik etkileri olabilir. Bu da özgüven kaybına yol açar. Sürekli olarak, seçimlerinizin ve arzularınızın yanlış olduğunu veya önemsiz olduğunu hissederseniz, zamanla kendinizi kontrolöre daha bağımlı hale bulursunuz. Bağımsız karar verme yeteneğinizden şüphe duyarsanız, bu dinamik, sizi kontrol ve teslimiyet döngüsüne hapsedebilir. Kontrole karşı koyma stratejilerinden, kurtulmak zordur. Kontrol edici bir ilişkiden kurtulmak, özerkliğinizi geri kazanmayı içerir. Kontrol edici davranışların farkına vararak, bunların sizin yetersizliğinizle ilgili olmadığını, kontrolör güvensizliklerinin, kesin sınırlar oluşturduğunu ve bunları net bir şekilde ileterek, anlamaya başlayın. 5 numara. Yalan ağı. Kötü niyetli bireylerin sergilediği, patolojik yalanın son derece rahatsız edici özelliği, ara sıra söylenen beyaz yalanın ötesine geçer. Bu manipüle etmek ve başkaları üzerinde kontrolü sürdürmek için, sıklıkla kullanılan, yaygın bir sahtekarlık modelidir. Bu kişiler, karmaşık anlatılar örerler, gerçekleri ve duyguları, gizli gündemlerine hizmet etmek için, ustaca manipüle ederler.
Yalanları çoğu zaman ikna edicidir ve gerçeği kurgudan ayırmayı zorlaştırır. Kendi imajını şişirebilir veya hikayeler ve gerçekler uydurarak, kişisel çıkar için, başkalarını manipüle ederler. Bu kişiler amaçlarına uygun sahte bir gerçeklik yaratmayı ustaca yaparlar. Patolojik bir yalancıyı tanımlamak, karmaşık olabilir. Çünkü, onlar bir aldatmacadır. Ancak dikkat edilmesi gereken işaretler vardır. Çünkü hikayelerini sürekli değiştirebilirler, kendileriyle çelişebilirler veya kaçamak cevaplar verebilirler. Zamanla, tutarsızlıkları belirgin hale gelir. İçgüdülerinize güvenin, eğer bir şey mantıklı gelmiyorsa veya gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, bu muhtemelen patolojik yalanların etkisidir. Patolojik yalan önemli zarar verir. Kurbanlar, sıklıkla duygusal çalkantılardan muzdariptir, kafa karışıklığı yalanlar ağı genişledikçe, güvensizlik ilişkileri kötüleşir ve samimiyete olan güveni aşındırıyor. Bu kişiler, gerçeğin zor olduğu ve kaos olduğu zehirli ortamlar yaratabilirler. Patolojik yalanın etkisini anlamak, sağlığınızı korumak için çok önemlidir. Patolojik bir yalancıyla uğraşmak, dikkatli bir yaklaşım gerektirir. Şüpheciliği koruyun ve mümkün olduğunda bilgileri doğrulayın. Tutarsızlıkları takip etmek için, konuşmaların ve etkileşimlerin kayıtlarını tutun. Aşırı durumlarda, perspektif ve duygusal doğrulama sağlayabilecek, güvenilir kişilerden destek alın. Kötü insanlarla başa çıkmanın işaretlerini araştırdığımızda, bu tür zorlu etkileşimleri daha iyi yönlendirebiliriz. Refahınızı ve ilişkilerinizi korumada, bilginin en büyük müttefikiniz olduğunu unutmayın. Kötü niyetlerle değerli, olumlu bir etki yaratmak için bir dakikanızı ayırın. Desteğinizi göstermek için, beğen düğmesine tıklayın. Bu bilgileri, arkadaşlarınızla, ailenizle ve iş arkadaşlarınızla birlikte paylaşın. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.